Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı bir o kadar kolay, lezzetli poğaça tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerim: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta. Yumurtaların sarısını üzeri için ayırdım, beyazını hamur için kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 100 gram tereyağı veya margarin olabilir. 1 su bardağı un ayarladım. Hamuru yoğururken ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Malzemeleri saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle uygun bir kabın içerisine yağımı aldım arkadaşlar. Oda sıcaklığında olursa yapmamız daha rahat olur. Hemen yağları çatalla ezerek karıştırıyorum. Yağları ezdikten sonra hemen sütümü ilave ediyorum. Suyumu ilave ediyorum. Mayayı ilave edip iyice karıştırıyorum. Mayayı karıştırdıktan sonra tuzu ilave ediyorum. Şeker ilave ediyorum. Yumurtanın beyazını da ilave ettikten sonra tekrar çırpıyorum. Bütün malzemeleri çırptıktan sonra arkadaşlar çatalı çıkardım. Elimle yoğurma işlemine başladım. Kontrol ederek yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde etmek istiyorum. Un ilavesi yaparak hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Toplamda 7 bardak un kullandım arkadaşlar. Benim misafirim geleceği için birazcık fazla yapıyorum. İsterseniz tarifi tamamen yarıya indirebilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Şimdi hamurumun üzerini kapatıyorum ve mayalanmasını bekliyorum. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel mayalanmış. Hemen maya kokusunu şöyle karıştırıyorum ve poğaçalarımın yapma aşamasına geçiyorum. Masamın üzerine şöyle un serpiştiriyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hamurlarımdan mandalinadan birazcık büyük hamurlar kopararak bezeler yapıyorum. Evet arkadaşlar, bezelerimi yaptım. Şimdi poğaçalarımın yapım işlemine geçiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir yer açıyorum. Hamurlarımın altına un koyuyorum arkadaşlar. Bunu farklı bir model yapacağım çünkü. O yüzden oklava veya merdane ile açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hangisinde rahat yapabiliyorsanız o şekilde açabilirsiniz. Şöyle oklavamla büyütmeye çalışıyorum. Bu kadar açtıktan sonra kenar alıyorum. Diğer hamurları da açma işlemine devam ediyorum. Bütün hamurlarımı açtım arkadaşlar. Şimdi poğaçanın şeklini vermeye başlıyorum. Poğaçaların içine sürmek için arkadaşlar sıvı yağ kullanıyorum. Aslında yağ kullanmama gerek yok. İçine yağ koydum ama şimdi model verirken poğaça hamurlarım yapışmasın diye bir miktar sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumu böyle aldım. Tekrar oklavamla biraz daha uzatıyorum. Biraz genişleterek uzatıyorum. Sonrasında hemen sıvı yağımdan her tarafına sürüyorum. Arkadaşlar sadece yapışmaması için sürüyorum bu yağı. O yüzden çok fazla kullanmamıza da gerek yok. Hemen hamurumun iki uç noktasını birleştiriyorum. Şöyle daha iyi görersiniz diye. Yine bir rulotle kesme işlemimiz var arkadaşlar. Şöyle ince çizikler atıyorum. Kestikten sonra arkadaşlar tekrar hamurumu geri açıyorum ve şöyle bir miktar uzatıyorum. Daha sonrasında her iki elimi de ters düz tarafa döndürerek kıvratıyorum.
Kıvratmış olduğum hamurların uç kenarlarını yuvarlayarak ortada birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bir tanesini üzerine koyuyorum ve şöyle hafifçe elimle bastırıyorum. Tekrar hemen bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Oklavamla açıyorum. Açtıktan sonra hemen her tarafını yağlıyorum. Yağlamış olduğum hamurumun uç noktalarından birleştiriyorum. Ve kesme işlemine başlıyorum. Kesmiş olduğum hamurumu tekrar açıyorum arkadaşlar. Şöyle uzatabilirsiniz. Uzatmış olduğum hamuru birleştirerek iki ayrı noktaya kıvırıyorum. Tekrar uç noktalarından başlayarak ortada birleştiriyorum ve birleştirme noktasını diğerinin üzerine çıkararak bastırıyorum. Şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Bütün poğaça hamurlarını bu şekilde hazırlıyorum. Poğaçalarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Şimdi üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası yapıyorum. Poğaçalarım tepsi mayası oldu arkadaşlar. Yumurta sarısını sıvı yağ ile açtım. Şimdi poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye fanlı bir şekilde açtım. Isınıyor arkadaşlar. Daha sonra pişirmek üzere fırına göndereceğim. Poğaçalar pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika oldu. Ön sıcağı çıktıktan sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi poğaçalarımın iç dokusunu da sizler için şöyle açıyorum. Gerçekten harika gözüküyor arkadaşlar. Böyle kat kat yumuşacık, süper bir tarif. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.